Bir ızgara gösteriyorum, kurbağa. Burada da Ladyboy'larla tanışıyoruz. Ladyboy'larla tanıştıktan sonra sizlere de iPhone'ların fiyatını göstermek istedim. Uygun fiyatlı elbiseler alabilirsiniz. Yani bu kablolar gerçekten her yerdeler. Burada görmüş olduğumuz şeylerin dedikodusunu yapıyorum. Hayretler içerisindeyim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Öncelikle şu bilgiyle başlamak istiyorum. Hayatımda ilk defa uçağa bineceğim ve ilk uçak deneyim 13 saat. Tayland'a uçuyoruz yani. Şöyle bir şanssızlık yaşıyoruz. Hava berbat. Sabiha'dan kalkış yapan uçak hava şartları nedeniyle Dalaman'a inememiş ve Antalya'ya inmek üzereymiş. Eğer ki hava hafiflerse buraya tekrardan inecekmiş. Biz İstanbul'a uçabilecek miyiz? Da ilk uçak deneyimim hüsranlı bir giriş yaptı ama inşallah devam güzel olur. Bütün deneyimleri sizinle paylaşacağım. Ne kadar mal oldu? Biz bireysel olarak gidiyoruz. Turla gitmiyoruz. Hatta ben isimimi birazcık geç ayarladığımdan dolayı tur paketi yükseldi tabii ki günü yaklaştığı için. En uygundur o bilettir. Sky gibi bir sürü firmadan biletlere baktım ve Dubai aktarmalı, 2,5 saat aktarmalı bir uçak bileti ayarladık 13.500 TL'ye. Bence güzel oldu. İlk ödeme için işte 13.500 TL vardı. Uçak biletine 1200 TL yurt dışına çıkış harcı ödedik. Sonrasında ekstra olarak da Dalaman'dan İstanbul'a uçak biletimiz var. Ona da 2500 TL verdik aslında çok. Biz halen havalimanındayız. 10.20'de olan uçağımız şu anda 15.30'da ertelendi. Bakalım daha bu yolculukta başımıza neler gelecek bekliyoruz. Verilen bilgiye göre kanadına yıldırım düşmüş ama fakat gelen mesajda operasyonel süreçle alakalı diyor. Neyse 5 saat uçak gecikmesiyle inşallah İstanbul'a inip Tayland uçağımıza yetişeceğiz diye düşünüyorum. Yemek ikramı veriyor uçak firması. Daha doğrusu şu anda Dalaman'dan önce İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan gece 12.30'da uçağımız var. Allah'tan Tayland uçağımız geceydi ve bu noktada mağdur olmayacağız. Ama şu anda havalimanında o kadar çok mağdur olan insan var ki aktarmaları yanan veya işine geç kalıp. Bakalım bizim başımıza daha neler gelecek. İnşallah bu kadarıyla kalır. Çok şükür İstanbul'a geldik ve Dubai'ye yola çıkıyoruz. Sonunda Dubai'ye geldik ama tabii ki videoda olduğu gibi hızlıca gelebiliyor olsaydık keşke. Zor bir yolculuktan sonra, o kadar mücadeleden sonra Dubai'ye gelebildik. 2,5 saat şimdi burada bekliyoruz ve sonrasında Phuket'e yolculuğumuz başlıyor. Biz Air Arabia firmasını tercih ettik. Çünkü hem bileti ucuzdu hem de aktarma süresi kısaydı. 2,5 saat kadar bir aktarma süresi vardı. Bu sebeple biz bu firmayı tercih ettik. Canım kankamın burada bir selfie çekilmek gibi isteği oluyor. Selfie'mizi çekildikten sonra uçağın içerisine geçiyoruz. Bu firmayla alakalı yorum sitelerinde olumsuz çok yorum yapılmış fakat biz bu firmadan memnun kaldık. Bakar mısınız? Koltuk kumaşları güzel, temiz, yeni gibi en azından. Uçağın içerisi yeni. Aynı zamanda koltuk araları da geniş. Kaliteli bir yolculuk geçirdik Air Arabia firmasında. 30 saat süren yolculuktan sonra Phuket'e artık gelebildik. Sağ salim geldik ama çok yoruldum. Bakar mısınız? Çok yorgun gözüküyorum. Ve o kadar sorun ve problemden sonra artık Phuket'e giriş yapıyoruz. İlerisini çekmemişim ama bu Phuket yazısından sonra sağa dönüyorsunuz ve ileride sol tarafta böyle büyük bir kuyruk göreceksiniz. Şeritlerle yol yapılmış. Oradan pasaport kontrolünü yaptırıp daha sonrasında çıkışa doğru ilerleyebilirsiniz. Kapı önünde Grab ya da Bolt uygulamasıyla kendinize bir araç çağırıp uygun fiyatlı istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben de Grab uygulaması yüklüydü ve ilk etapta taksiyi o uygulamadan çağırdım. 5 dakika içerisinde geldi. Phuket Havalimanı'ndan yola çıkıp Patong bölgesine 1 saat 15 dakikada geldik. Biz Patong bölgesinde The Taksim Royal Beach Otel'de konakladık. Türk oteliydi burası. Odalar tertemiz, çalışanlar güler yüzlü. En önemlisi aynı dili konuştuğun birilerini görmek orada insana keyif ve güven veriyor. Bu arada otel sahibi de her konuda yardımcı oluyor. Eğer bu otelde konaklamak isterseniz Ege'den bir Özlem Instagram hesabından bana ulaşın ve size gerekli iletişim numarasını verebilirim. Bu bir işbirliği, reklam vesaire değil. Tamamen benim için tavsiyedir. Çünkü ben gittiğimde çok memnun kaldım. Denize sıfır olması en büyük avantajı. Merkeze de çok yakın. Ulaşım sıkıntısı yaşamayacağınız bir bölge. Teneffüsler, ATM'ler, tur acenteleri hepsi bu bölgede. Dilediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Ailecek ya da bireysel gittiğiniz takdirde gönül rahatlığıyla
kalabileceğiniz bir otel burası. Aynı zamanda bu ülkenin yöresel yemeklerinden memnun kalmazsanız eğer Topkapı Restoran'dan bahsetmek istiyorum. Otelin yakınlarında aynı kişiye ait bir restoran. Of biz buranın yemeklerinden sıkıldık. Burada bir Türk yemeği yiyebileceğimiz yer yok mu derseniz işte aradığınız yer burası. Ve her sokak başında olan bir market Eleven. Burada hazır yiyecekler bulabilirsiniz ve onların ısıtma köşesi var. O noktada ısıtma köşesinde ısıtırabilirsiniz. Ben açıkçası tostunu denedim ve tostu gayet güzeldi. 35 baht sanırım 45 TL'ye geliyor takribi. Geldim ısıttım ve sonra afiyetle yedim. Beni öğlen yemeğine kadar tuttu. Geldik şimdi nakit ihtiyacına. Şu anda bu görmüş olduğunuz sarı ATM'lerden para çekebilirsiniz. Tahmini olarak 250 baht kadar bir komisyon kesiyor. Eğer ki bu komisyonu sürekli ödemek istemiyorsanız toplu bir defa para çekin. 8 gece 2 kişi için bize 15.000 baht yetti ve biz 3 tane de tura katıldık. Hem şehir turu hem de aynı zamanda 2 tane de tekne turuna katıldık. Ada turuna gittik. 15.000 baht bize orada yeterli geldi. Topluca bir defa çekin ve tekrar komisyon ödemek zorunda kalmayın. Evet, Phuket'teki ilk günümüzde öncelikle AVM'ye gidiyoruz. Çünkü çok zorlu bir yolculuk geçirdiğimiz için aşırı yorulmuştuk ve o gün asla hiçbir şey yapmadık. Öncelikle dinlendik. Ertesi gün kahvaltımızı yaptık. Eleven Market'teki tostu denedik. Şimdi de AVM'ye gidiyoruz. Bakalım AVM'si nasılmış? Orada güzel markalar var. Örnek veriyorum, marka söylemek istemiyorum. Arkadaşım Türkiye'de 15.000 lira olan bir ayakkabıyı 7.000 bahta aldı. 9.000 TL civarına geldi. Aşağı yukarı 6-7 bin lira kârdaydı. Bence gittiğiniz zaman AVM'yi gezebilirsiniz. Telefonlar da gayet uygunlu, yani Türkiye'ye göre bayağı bir uyguna geliyor. Aslında burası şehir olarak güzel ama şu kablolara bakar mısınız? Şu elektrik kabloları gerçekten her yerdeler ve insanı ürkütüyor. Bildiğiniz kablolardan korktuk ya işte. Bu arada şehirle ilgili şöyle ek bir bilgi vermek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman asla korna sesi duymayacaksınız. Tahmini biz burada 8 gece 10 gündüz kaldık ve toplasanız 3 defa duydum ya da duymadım korna sesini. Bir defa duydum kesin eminim ama ben yine de her ihtimale karşı 3 diyorum. Evet, AVM'ye geldik. Burada birçok marka var. Yemek de yiyebilirsiniz, kahvenizi de içebilirsiniz, alışverişinizi de yapabilirsiniz. Temiz, büyük bir AVM. Evet, tabii ki şehirlerdeki gibi çok büyük bir AVM'ye sahip değil. Fakat buraya geldiğiniz zaman ihtiyacınız olan her şeyi temin edebileceğiniz bir AVM'ye sahip. Hadi gelin şimdi iPhone telefonun fiyatlarına bakalım. İlk gözüme çarpan orası oldu ve ilk o mağazayı tercih ettim. Sizlere de iPhone'ların fiyatını göstermek istedim. Burada telefonlar 24 ay taksitle satılıyormuş. 1358 baht diyor ama o aylık taksitte. Ortalamada 24 taksitle telefon size 60.000 TL civarına geliyor. AVM'nin orta kısmında uygun fiyat elbiselerin satıldığı koskocaman bir stand var. Ben burayı bir YouTuber'ın hesabında görmüştüm ve direkt görünce daldım tekrardan. 5-6 parça bir şey aldım. 150 baht diyor. Yani parça başına 200 TL, 150 TL civarında elbiseler, gömlekler, şortlar alabilirsiniz. Eminim bu standa geldiğiniz zaman muhteşem ürünler alacaksınız. Burası da AVM'nin bahçe kısmı. Buraya da kadınlar standlar kurmuş. Buradan hediyelik eşyalar, yine uygun fiyatlı elbiseler alabilirsiniz. Ve alanda aynı zamanda aktiviteler de gerçekleşiyor. Birazdan oranın yöresine ait bir dans ekibinin gösterisini izleteceğim size. Burası da AVM'nin tam karşısında center tarzı bir yer. Bizim Boyner grubuna benziyor içerisi. Önünde standlar var. Yine buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. İçeride de birçok markanın ürünlerini bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi Boyner gibi bir center ve burada birçok markanın ürünlerine sahip olabilirsiniz. Uygun fiyatla almak isterseniz temin edebilirsiniz. AVM'nin birazcık ilerisinde herkesin bahsetmiş olduğu Patong'un Barlar Sokağı var. Ladyboy'ların, meşhur Ladyboy'ların olduğu, birçok kişinin gitmek için özellikle tercih ettiği alan ve kablolar. Yani bu kablolar gerçekten her yerdeler. İnsanı ürkütüyor. Neyse, buradan sola dönüyoruz ve o meşhur Patong'un sokağına, Barlar Sokağı'na geliyoruz. Bizim niyetimiz deniz, kum, güneş, tropikal ada, tropikal iklim görmek olduğu için burayı gündüz ziyaret ettik. Gelmişken görmeyelim de demedik. Burada sağlı sollu barlar var, ufak tefek de satıcılar var. Gündüzleyin bile aşırı derecede kalabalık olan bir sokak, bir cadde de diyebiliriz. Sağ tarafta bir yemek pazarına denk geldik. Bu yemek pazarı burada her yerde var. Aslında gece pazarı diyorlar fakat gündüzleyin de açık. Eğer ki buranın yerel lezzetlerini denemek isterseniz buraları ziyaret edebilirsiniz. Bana göre pek hijyenik yerler değil. Yerler kirli, hem ürünlerin üstü çok fazlasıyla açık. Yani pişmiş ve
Belki de günlerdir bekleyen ürünler var. Bilemiyorum yine de ama ihtimaller dahilinde. Şimdi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. O yüzden bana pek hijyenik gelmedi. Bakar mısınız? Bütün ürünlerin üzeri açık. Hani ne kadar hijyenik olabilir bilemiyorum. Benim içime sinmedi fakat tercih sizin. Tabii ki herkesin hassasiyeti farklı. Şimdi size alışılmış dışında bir ızgara gösteriyorum. Kurbağa. İnsan derelerde yüzen bir hayvanı bu şekilde ızgara olmuş görünce içi bir tuhaf olmuyor değil. Neyse bu kısmını geçiyorum. Daha fazla dramatize etmeyeceğim. Bu pişmiş ürünleri menüler halinde seçip deneyimleyebiliyorsunuz. Burada çok fazla sokak yemeği olan alanlar göreceksiniz ve envai çeşit bizim lezzetimizden çok farklı ürünlerle tanışacaksınız. Tabii ki bu noktada test edip etmemek size kalmış. Burada görmüş olduğumuz şeylerin dedikodusunu yapıyoruz arkadaşımla. Hayretler içerisindeyim. Burada da ladyboylarla tanışıyoruz. Ladyboylarla tanıştıktan sonra bu sokağın en sonuna gidiyoruz ve orada muhteşem bir sahil bizi bekliyor. Buradaki ilk günümüzde hava kapalıydı. Yolda yaşamış olduğumuzun şanssızlığın devamı olaraktan kapalı ve yağmurlu bir havaya denk geldik. Yine de zaten ilk gün biz çok yorgun olduğumuz için bu yorgunluğu turlarla veya başka bir yere giderek daha fazla ikiye katlamamak adına sadece şehir turu yaptık ve daha sonrasında sahile geldik. Gün batımı muhteşem, plaja geniş. Biz sezonda geldiğimiz için, yani buranın tam sezonunda geldiğimiz için oldukça kalabalık ve burası Phuket'in en hareketli olan turizm yerlerinden. Kumsalın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel bir kumu var ve plaj kısmı o kadar geniş ki gerçekten buraya tazecik meyve suyunuzu alın, gelin ve gün batımını burada izleyin. Çünkü biz en azından öyle yaptık ve çok güzel bir gün geçirdik. Bir günün bütün yorgunluğunu, yolculuğun bütün yorgunluğunu burada attık. Ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Burada sahillerde sigara içmek yasak. Bu şekilde alanları var ve oralarda içiyorsunuz. Adamlar küllük dahi yapmış. Bir zahmet bu mereti de içenler bu alanları kullansın. Aynı zamanda Patong sahilde birçok aktiviteye de bu sahilden ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde birçok bu şekilde masaj salonları göreceksiniz. Her salonun önünde 4-5 kişi bu şekilde bekliyor ve yoldan geçenlere tek tek info vermek için seslenip yanına çağırıyorlar. Elbette ki gidip gitmemek de size kalmış. Otel bölgesinde temiz bir masaj salonu vardı. Ben orayı tercih ettim. Bir saatine 400 baht verdim. Yani Türk parasıyla da 550-600 TL civarında yapıyor. Bence gayet de makul. Aynı zamanda pazarlık yaparak bu ücreti düşürebilirsiniz. Buradaki esnaflar gerçekten ciddi anlamda yüksek fiyat veriyor. Yani birçok ürünü biz yarı fiyatına aldık pazarlık yaparak. Sizler de pazarlık yapmayı asla unutmayın. Evet, bizim bir günümüz bu şekilde geçti. Bir sonraki videolarda diğer deneyimlerimi paylaşacağım. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Şimdi sizi Tayland'ın yöresel dansıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.